Evet, merhaba arkadaşlar. Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Bugün The Warning dinleyeceğiz. Kimdi The Warning? Bandmate ile birlikte Show Them isimli parçalarını dinlemiştik hatırlarsanız. 3 Meksikalı kız kardeş. Kim vardı? Dan vardı, Pau vardı ve Ale vardı. Ve harika bir iş ortaya çıkardıklarını söylemiştik. Onları da dinlemeye başlayacağımızı söylemiştik. Şimdi de onların dediğim gibi grubun The Warning'in Çok isimli parçalarını dinleyeceğiz. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım grubun ikinci şarkısında. Daha doğrusu Batman işbirliklerini saymazsak ilk tepki videosu olacak. Neler izleyeceğiz hep birlikte görelim. I won't say goodbye. In the end, it Love won't parçam acaba? matter at all. I'm sure I Sesi çok won't iyi. survive the fall. Weigh your tears like jewelry. That vice is Aa, overpriced, but artists at its time with me don't cry. Just let me drown. Let me drown. Let me dive in, sinking deeper. Push my head, drop me till I drown. Let me drown. aa. Drifting out of trust, slipping down my throat into my lungs. It's cold, but this is where I'll stay. Comfortably unpaid. Weigh your tears like jewelry. That vice Ah. is overpriced, but artists at its time with me don't cry. Just let me drown. Let me drown. Let me dive in, sinking deeper. Push my head, drop me till I drown. Like a machine, every day I'm on hold. Breathe in, breathe out. I keep on waiting to lay up my will. I wish I would just stay. Let me drown. Aa. Let me drown. Let me dive in, sinking deeper. Push my head, drop me till I drown. Let me drown. Let me drown. Let me dive in, sinking deeper. Push my head, drop me till I drown. Let me drown. Çok özür dilerim. Buraya gelmeden o sonuna gelmişiz zaten. Kesemedim. Hiçbir yerde giremedim araya. Mükemmel bir ses tonu. Birçok erkek metal şarkıcısından daha böyle şey bir tonu var. Kalın bir tonu var Pao'nun. Ve mükemmel uyuyor. Bu tarza her biliyorsunuz bütün özellikle kadın sanatçıların gitmeyebiliyor. İşte rock belki tamam ama metal konusunda rock'a da gitmediği durumlar var bu arada.
Ama Paolo'nun sesi harika yakışıyor. Dediğim gibi birçok erkek metal sanatçısının tiz tonlara çıktığındaki sesi düşünün. Hatta bunun daha altına inenler var çıktığında. Bu tam Pau tam o ton aralığında harika bir iş çıkarıyor ortaya. Biraz geri alacağım, kusura bakmayın. Hatta şöyle yapacağım. Ben bunu yeniden dinleyeceğim. Bunun için özür diliyorum hepinizden. İlk defa dinledim. Birçok şeye odaklanmam gerekti ve grubu dediğim gibi ilk defa yalnız başına dinliyorum. Tekrar dinleyelim. Dinlemek istemeyen ne kadarmış süresi? 3 dakika 53 saniye geçebilir. Yorumumu en sonda yapacağım çünkü. Özür diliyorum bunun için. Tekrar dinleyelim. Harika bir şarkı bu arada. Burada solo slow olacak diye düşündüm ben şarkıyı. Ama o giriş bakın buradaki sesi başka. Biraz sonraki söyleyeceği yerde nakarat kısımlarında özellikle daha mükemmel bir giriş oldu bu arada. Bunu demek istedim. Harika riffler. Bas harika. Söylemeye çalıştığım şey tam olarak buydu arkadaşlar. Bakın şuradaki sesiyle vokalin birazdan gireceği ses tonunun arasında çok fark var. Sakin, kontrollü bir ses geliyor bak. Harika. Wow. Wow. Bu kısım çok güzel. Ortada da vardı. Ah.
Evet. Siz nasıl buldunuz The Warning grubunu arkadaşlar? Ben harika buldum. Mükemmel bir şarkı dinledim şu an. İyi ki de Bandmate videosunda grubu keşfetmişim. Yoksa daha sonraya kalırdı tabii ki. İlla ki denk gelirdim ama daha erken keşfetmiş oldum. Bunun için mutluyum açıkçası. Çünkü çok güzel, işinde başarılı 3 genç kızdan bahsediyoruz. Şarkı yaklaşık 88-90 BPM temposundaydı. Düşük orta tempoda seyretmesine rağmen yürüyüşlerdeki groove ve ağır groove rock beatleri sayesinde parça oldukça hırçın ve ritmik olarak ağır hissettirdi diyebilirim. Şarkı G merkezli bir minör tonaliteye sahipti arkadaşlar. Ancak o yoğun power chord kullanımı nedeniyle bazı bölümlerde minör majör ayrımı bilinçli olarak belirsiz bırakılmıştı ve bu ton seçimi e, şarkının daha karanlık, melankolik ve melodik olarak gergin atmosferini doğrudan destekledi diyebiliriz. Klasik güç üçlüsü aranjmanı hakimdi ancak aralardaki boşluklar bas gitarın tonu ve akıllıca yazılmış davul filleri doldurmuş ve doldurulmuş. Danny şarkıyı minimalist bir yaklaşım ve hafif overdrive içeren kırılma eşliğindeki bir gitar tonuyla açtı. Dikkat ettiyseniz girişteki vokale eşlik eden ve bu tondan sonra distortion devreye girdiğinde parça modern bir post grunge e, hard rock sound'una evrildi. Gitarlar şarkı boyunca solo odaklı değil, tamamen riff odaklı ve riff duvarı örmek üzerine kuruluydu. Nakarat kısmındaki akor basışları bas gitarın frekanslarını kesmeyecek şekilde alt frekans aralığına konumlandırılmıştı. Şarkının omurgası Allen'in bas yürüyüşü idi diyebilirim. Onun üzerine kuruluydu. Şarkıda sadece bas gitar eşlik eden bir unsur değil, parçanın ana karakteriydi arkadaşlar. Ee, ve dediğim gibi kıtalarda gitarlar sustuğunda veya işte hafiflediğinde o dolgun spektör benzeri agresif ve dolgun bir o tüm tüm boşluğu kapattı diyebiliriz. Davulla olan senkronizasyon şarkının 88 BPM'lik o hırçın groove'unu dinleyiciye tamamen geçirdi diyebiliriz. Pau şarkıda ki şarkının liriklerindeki çaresizlik ve boğulma hissini e, ritim kaçışları ve vuruş dinamikleriyle verdi diyebilirim arkadaşlar. Girişten sonraki gruba geçiş yapılan yerdeki crunch vuruşlar ve oldukça agresifti. Verse kısımlarında da dediğim gibi e, ritmi olabildiğince düz ama ağır tutarak bas gitarın önüne çıkmasına izin verdi. Nakaratlarda ise Right Crush kombinasyonuyla ses duvarını genişletti ve parçanın yoğunluğunu arttırdı diyebiliriz. Introdaki sakin vokalin ardından gelen sert riff yapısı patlama sonrası parça birden duruldu ve e, verse kısmına geldiğinde ise dediğim gibi gitar büyük ölçüde geri çekildi. Geriye sadece Pau'nun hi-hat ve snare vuruş kombinasyonları ile Allen'in homurdayan distortion'lı bas yürüyüşü kaldı. Bu minimalizm Danny'nin vokali için mükemmel bir dinamik alan yarattı diyebiliriz. Danny'nin nakaratlardaki vokal tırmanışları mükemmeldi ve şarkının imza elementiydi diyebilirim. Özellikle nakaratların sonundaki register değiştirerek kafa sesine yani belting'e doğru güçlü, yırtıcı bir tırmanış yapması şarkıdaki duygusal patlamayı zirveye taşıdı diyebiliriz. Şarkının köprüsü ritmik olarak vites düşürdü. Bu kısımda en güçlü silah bence devreye girdi. Danny ve Pau'nun arka arkaya canlı vokal harmonileri ve Pau'nun arkadan gelen yumuşak ama net back vokali Danny'nin ana vokaliyle birleşerek şarkının o karanlık atmosferini iyice derinleştirdi diyebilirim. Köprüden sonra gelen son nakarat şarkının en yüksek hacme ulaştığı yerde bence arkadaşlar. Pau'nun davulda crashleri daha sık ve agresif dövmesiyle Danny'nin Let Me Drown çığlıkları parça bitene kadar tansiyonu hiç düşürmedi diyebilirim. Ve şarkı gerilimli ve çözülmemiş bir final hissi yaratarak bırakılarak daha doğrusu bitirildi. Bu da dinleyiciye liriklerde bahsedilen o nefessiz kalma, boğulma hissini son bir iz düşümünü bıraktı diyebilirim. İyi ki de tanımışım grubu. Harika bir şarkıydı. Mükemmel bir şarkıydı. Güzel teknikleri kullandılar. Ve
Vokalimizi de beğendim açıkçası. Bandmate'de de zaten söylemiştim. Vokal için ve diğer grup elemanları için. Bu dediğim gibi ilk Warning videosu tek olarak. Bundan sonra daha sık The Warning dinleyecek gibi görünüyoruz. Onlar için bir oynatma listesi oluşturacağım. Keyifli bir videoydu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.